Döngüyü Kırmak Erişilebilir Sinema Projesi, AB Başkanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Destek Programı 3. dönem kapsamında uygulanmaya başladı. Sinemadaki erişilebilirlik ihtiyaçları çok ciddi ihtiyaçlar olduğu için ve bu konuda da çok fazla çalışılmadığı için tarafların bu alanda bir araya gelmeye ihtiyacı var. Engelsiz Filmler Festivali'ni gerçekleştiğimiz 9 yıl süresince izleyicilerle yaptığımız sohbetlerde şöyle bir sonuca varıyoruz aslında. Bu insanlar görme engeli olan, işitme engeli olan, ortopedik engeli olan izleyiciler festivali takip ediyorlar, yönetmen ve oyuncularla sohbet ediyorlar ve bu ilginin aslında festival tarihleri dışında da devam ettiğini, sinema eserlerini takip etmek istediklerini söylemek gayet olası. Fakat sinema salonlarında sinema eserleri izleyiciye sunulurken sesli betimleme, ayrıntılı altyazı gibi seçeneklerin olmaması, ortopedik engeli olanlar için uygun mekanlar olmaması sinema salonlarının bu izleyici potansiyelinin sinema salonlarından uzak kalmasına sebep oluyor. Bu potansiyel sinema işletmecileri tarafından da görülemediği için bu böyle bir kısır döngü oluşturuyor. Yani potansiyelli işletmeciler görmüyorlar ve bu izleyici kitlesine yönelik seçenekleri sunmuyorlar. Diğer tarafta da bu seçenekler sunulmadığı için bu potansiyel izleyici sinema salonlarına gidemiyor. Görme engelliler açısından baktığımızda sinemaların bulundukları alanlara erişim başlangıçta bir sorun oluyor. Çünkü artık birçok sinema AVM'lerin içerisinde ve AVM'ler biliyorsunuz çok karışık yapılar. İkincisi, sinemaya erişseniz bile filme erişemiyorsunuz. Çünkü filmlerde sesli betimleme seçeneği olmadığı zaman bir görme engelli filmi herkes gibi aynı manada izleyip anlayamıyor. İşitme engelliler konusunda ise ne yazık ki altyazı seçeneği özellikle yerli filmlerde olmuyor. Bunu koymuyorlar. Altyazıdan kastımız da sadece diyalogların altyazıya çevrilmesi değil, bir sağır için ayrıntılı altyazı, yani efektlerin, müziklerin de normal diyalog altyazısına eklenmesi gerekiyor. Ben öncelikle kendi deneyimimden biraz bahsedeyim. Tekerlekli sandalye kullanıcısıyım. Bu yüzden de pek çok sinema salonu aslında tekerlekli sandalyelerin uygun bir şekilde, rahat bir şekilde gelebileceği yerlerde değil. Çünkü öncelikle giriş yaptığınız yerde herhangi bir basamak vesaire olmasa bile siz bir tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak size ayrılan yer genelde o girişin hemen başındaki, en öndeki koltuklar olabiliyor. Eğer bir yer ayrıldıysa... Örneğin bir arkadaşımla başımıza şöyle bir şey gelmişti. Bir alışveriş merkezindeki sinemanın içerisinde sinemaya girmek istedik. Tekerlekli sandalye kullanıcısıydı bu arkadaşım. Girdiğimizde bize en önde bir noktayı işaret ettiler. Burada oturabilirsiniz dediler. Şimdi orada oturarak hangimiz Allah aşkına bilet alıyoruz da sinemayı izliyoruz? Hepimiz daha gerilerde, daha yukarılarda, daha yükseklerde, görüş kalitesinin daha iyi olduğu koltuklardan sinemayı izlemeye çalışıyoruz. Ben kör bir birey olarak bir sinemaya ilan edilmişse bir film, gidip onu izlemek isterim. Bu bir lütuf değil, hak. Bunun ücretini veriyorum. Eğer bu hizmet bilet karşılığı, para karşılığı veriliyorsa ya da şu ibareyi bu sinema salonu ya da dağıtımcı ya da film sahibi şu ibareyi koysun. Filmlerimiz dağıtımda körlerin izlemesine kapalıdır. Ben diyorum ki şirket bunu belirtsin istiyorsa ya da belirtmesin. Belirtmeyecekse gereğini yapsın. Bu kadar açık bir durum bence. Bizim erişilebilir her şey olarak bir erişilebilir yaşam çemberi dediğimiz bir çember var. Hadi bunu sinemaya uyarlayalım. Önce haberdar oldunuz. Sonra beğendiğiniz filme bilet online'dan nasıl alıyoruz? Ya da ben bir körüm, koltuk seçimimi nasıl yapacağım? Gibi. Bunları atladıktan sonra gittik oraya, bir iletişim problemi var. Mesela ben gidiyorum, mısır kola bir şey alırım, adam bakıyor. Yalnız mısınız? Sana ne? Oradaki görevli bir anda gelip beni tutup bir yerden bir yere götürdüğünde o da problem. Nasıl yaklaştığınız, belki bazen ses tonunuz, bunları da tamamladık, oturduk koltuğumuzdayız. Filmde sesli betimleme olması hem ayrıntılı altyazı hem
işaret dilinin olması, bunların bir arada ya da alternatifli versiyonlarının olması gibi konular giriyor işin içine. Aslında herkes ellerini taşın altına koysa bu iş çabuk çözülebilir. Örneğin tüm yapımcılar filmlerini yaptıktan sonra çok cüzi maliyetlerle o filme sesli betimleme, ayrıntılı altyazı ve işaret dili seçeneği ekleyerek filmi erişilebilir hale getirebilir. Kültür Bakanlığı bu konuda destek verdiği tüm filmlerde bu işi zorunlu kılarsa aslında bir farkındalık oluşur. Fiziki erişilebilirlik konusunda da basit çözümlerle işte görme engellerin ve ortopedik engellerin sinemalara erişimi sağlanabilir, teşvik edilebilir. I think the policies and regulations in the field are very necessary. Leaving the matter of accessibility only to the market shows that with no strong demand from people with disabilities, most service providers don't have enough incentives to offer this additional area of services. The trick is in designing smart policies that will increase both the demand and the supply. Başta çıktığımız noktada hani erişilebilirliği biz kendimiz tanımlayabiliriz ve biz bir şeyi erişilebilir kılabiliriz diye düşünüyorduk. Halbuki böyle bir şey olamaz. Çünkü bunu ancak zaten hani hedeflediğiniz kitle, yani engelli bir bireyin, tekerlekli sandalyede bir bireyin serginizi gezmesini istiyorsanız, filminize gelmesini istiyorsanız o bireye söz hakkı tanımanız gerekiyor. Çünkü deneyimleyen o, kullanan, arayüzü kullanan o. Bizim en büyük aslında kendimize ve projelerimize katkımızda engelli bireyleri katmak oldu. Yani projenin tasarımından uygulamasına. Sinebo ilk inşaat aşamasından itibaren erişilebilir bir salon olsun diye çalışıldı. Birçok bileşenle beraber çalışmak yapılan işin doğruluğunu, faydasını arttırıyor. Burada da başkasının adına bu böyle daha iyi olur gibi varsayımlar ya da araştırmalar yapmak yerine tüm bileşenlerin kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önüne alarak bu çalışmaları yapmaya çalıştık. Bağımsız yaşam hakkı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve herkesin eşit bir şekilde tüm olanaklardan yararlanmasını aslında vurgulayan bir madde. Söylemek istediği asıl şey, kişilerin hani özgürce istedikleri şeyleri yapabilmelerine olanak sağlanması gerekiyor. Zaten hakkın tam ismi de bağımsız yaşama ve topluma dahil olma hakkı olarak geçiyor. Yani bağımsız yaşam hakkı aslında Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin bir maddesi olduğu için aslında biz bunu uygulamakta zaten yükümlüyüz. Ancak şu an Türkiye'de bu hakkın yeterince uygulandığını söylememiz mümkün değil. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 30. maddesi de yine kültüre erişimden bahseder. Bu hakkın tanımını da yine engelli kişileri edilgen olmaktan çıkarıp hani her alanda, yani kültüre erişimin her alanında olabileceklerini varsaymamızı bize öğütler. Taraf devletlere de çeşitli tedbirler alması gerektiğini söyler ve uyarır. Kültür sanat alanında bir yasal düzenleme gerektiğine kesinlikle ihtiyaç var. Nasıl sosyalleşiyorsunuz? Sinemaya gidince. Sanat erişilebilirliğine giden yolun kapısı gibi. Sinema erişilebilirlik. Projemizin hedeflerinden bir tanesi de bir minimum kota uygulamasının yapılması. Minimum kota derken şunu kastediyoruz. Sinema salonlarında gösterime giren filmlerin belli bir oranının erişilebilir olması. Aslında bu konuda bir kota getirilmesi, bir zorunluluk olması ya da bir teşvik olması. Sanata erişimde aslında bizim istediğimiz %100. Yani yapılan her işin evrensel tasarım olarak engellilere de uygun halde yapılması. Ama
biliyorsunuz bu birdenbire mümkün olmuyor. Bu kotalarla olabilir, teşvik olabilir. Mesela Türkiye Radyo Televizyon Kurulu 2019 yılında bir çalıştay düzenledi ve 2020 yılının Nisan ayında bir yönetmelik çıkarttı. Yayınların engellere erişiminin sağlanmasıyla ilgili ve bu kotayı televizyonlara zorunlu kıldı. Ancak bu çalışmalar henüz istediğimiz aşamaya gelmedi. Çünkü yönetmelikte bir yaptırım yok. Bu işin yaptırımı olmadığı için de televizyon kanalları bu işi bir külfet olarak görüyor. Ama en azından bir başlangıç, örnek bir kota uygulaması. Mesela Almanya'da Alman Federal Film Fonu kurulu 2013'ten beri fonladığı filmlerin erişilebilir olmasını zorunlu kılıyor. Aynı şekilde yine Alman Film Finansman Fonu da bunu zorunlu kılıyor. Polish Film Institute, which provides donations for making most film in Poland since 2017, requires all donated films to be equipped with audio description and subtitles. Without it, donation can't be granted. Bu tür bir uygulamayla engelli sinema seyircisinin sinema salonlarında sayısının artması, sinema eserlerini, sinema etkinliklerini takip edebilmeleri hem salonlarda engelli sinema severlerin sayısını artıracaktır hem de aslında engelli bireyleri toplumsal alanda daha çok görünür kılacaktır. Bunu sadece sinema salonları üzerinden değil, işte sinemaya gitmek için evinden çıkıp metroya, otobüse binen engelli bireyleri düşünerek değerlendirebiliriz. Toplumsal alanda daha çok görünür olan engellilik sinemada da daha doğru temsil ve daha çok temsil edilecektir. Bu da aslında bir tür bu alanda normalleşmeyi beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Ama tabii burada şuna da çok dikkat etmek gerekiyor. Kota uygulamalarını denetime, çok sıkı bir denetime tabi tutmak gerekiyor. Aksi takdirde istihdam alanında karşılaştığımız kota uygulamasında yaşanan sorunlar burada karşımıza çıkabilir. Ne olabilir derseniz de niteliksiz filmler kota kapsamında gösterilebilir. Dolayısıyla insanlar vizyon filmlerini ya da daha kaliteli, nitelikli filmleri izleyemezler. Ya da zaten kota kapsamında belli bir filmi gösteriyoruz diyerek idealimizdeki o her filmin erişilebilir olması ideali yani ondan çok uzakta kalabiliriz. Sinemada kadın karakterlerin az temsili için mesela Hollywood'da uygulanan bir yöntem var. Kadın karakterleri erkeğin macerasını destekleyen şeylerde değil de kendisi var olacak, kendi karakteriyle var olacak, kendi cümleleriyle var olacak gibi şeyler. Ama mesela Amerika'daki yapımcılar da bunun aşmak için alakasız diyaloglarla senaryoyu destekleyip onaylarını alıyorlardı. Şimdi kota olayı da biraz buna dönüşebilir. Bence hani devlet bunu devlet kendi kültür politikası haline dönüştürürse farklı şekillerde de destekleyebilir. Örneğin erişilebilir sinema yapanlara, erişilebilir sinema mekanları oluşturanlara işte vergi indirimleri, çeşitli teşvikler gibi uygulamalarla aslında onları destekleyebilir. Yine bu işleri yapan birçok sivil toplum kuruluşu var. O sivil toplum kuruluşlarını destekleyecek bir takım maddi kaynaklar oluşturabilirse bence bu iş sürdürülebilir hale gelebilir. Minimum kota hedefiyle ilgili Kültür Bakanlığı ile temas halindeyiz. Sinema Genel Müdürlüğü ile görüştük ve onlar da projeye katkı sunmaktan mutluluk duyacaklarını belirttiler. Zaten sinema sektöründen, işte erişilebilirlik sektöründen kişilerle de iletişim halindeyiz ve projemizi yavaş yavaş onlara aktarmaya başladık. Ve faaliyetlerimizi gerçekleştirdikçe, toplantılarımızı, atölye çalışmalarımızı yaptıkça bu konuda yol alacağımızı umuyoruz.